Bir adam var ki Avrupa'da sosyolojinin kurucusu sayılan Auguste Comte'den tam 400 yıl önce medeniyetlerin yükselişini ve çöküşünü açıklayan bilimsel teoriler geliştirmiş. İslam dünyasının en parlak zihinlerinden biri, belki de en özgünü. Adı Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el-Hadrami ama tüm dünya onu İbni Haldun olarak tanıyor. Bugün sizlerle sadece bir tarihçi değil, bir sosyolog, bir ekonomist, bir siyaset bilimci, bir düşünür olan bu olağanüstü insanın hikayesini paylaşacağım. Mukaddime adlı eseriyle çağları aşan bir miras bırakan İbni Haldun'un hayatına, fikirlerine ve İslam dünyasındaki benzersiz yerine birlikte bakalım. 1332 yılında Tunus'ta dünyaya gelen İbni Haldun, seçkin bir ailenin çocuğuydu. Ailesi Endülüs'ten gelen köklü bir Arap hanedanına mensuptu. Küçük yaşlardan itibaren dönemin en iyi eğitimini aldı. Kur'an, hadis, fıkıh, Arap dili ve edebiyatı, mantık, felsefe. Ama hayatı hiç kolay olmadı. Henüz 17 yaşındayken veba salgını ailesini ve hocalarını aldı götürdü. Bu trajik kayıp genç İbni Haldun'u derinden sarstı ama aynı zamanda onu hayata daha farklı bakmaya itti. 20. yaşlarında siyasete atıldı. Kuzey Afrika'nın türbülans içindeki sultanları, emirleri arasında danışmanlık, vezirlik görevleri üstlendi. Fas'ta, Granada'da, Bücayye'de, Tlemsen'de, bir şehirden diğerine, bir saraydan diğerine, bazen iktidarın zirvesinde, bazen zindanlarda, entrikalar, ihanetler, sürgünler. Bu çalkantılı siyasi hayat ona paha biçilmez bir şey öğretti. Devletlerin, iktidarların, medeniyetlerin nasıl işlediğini, yükselip çöktüğünü gözlemleme fırsatı. Teorik bilgiyi pratikte test etme şansı. 1375'te tüm bu kaostan bunalan İbni Haldun, Cezayir yakınlarındaki Kale-i İbni Selame'ye çekildi. İşte orada 40 yaşlarındayken 4 yılda insanlık tarihinin en önemli eserlerinden birini yazdı. Mukaddime. İbni Haldun klasik anlamda bir İslam alimiydi ama aynı zamanda çağının çok ötesinde bir düşünürdü. Onun en büyük özelliği dogmatik düşünceye karşı eleştirel aklı ön plana çıkarmasıydı. Geleneksel tarih yazımını eleştirdi. Tarihçiler sadece olayları aktarıyorlar ama neden sorusunu sormuyorlar dedi. O sebep-sonuç ilişkilerini arayan, toplumsal olayları bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk Müslüman düşünürdü. Alçak gönüllü ama kendinden emindir. Mukaddimenin girişinde bu eserin benzersiz olduğunu, kendisinden önce kimsenin böyle bir çalışma yapmadığını söyler. Bu bir kibir değil, gerçeği tespit edişidir. Pragmatikti, hayalperest değildi. Toplumları, devletleri oldukları gibi görmeye çalıştı. Olması gerektiği gibi değil. Bu yaklaşım onu modern sosyal bilimlerin öncüsü yaptı. Hayatının son yıllarını Mısır'da geçirdi. Kahire'de kadılık yaptı, ders verdi. Hatta 1401'de Timur'la karşılaştı. Şam kuşatması sırasında yaşlı alim ve dünyayı titreten Fatih arasında tarihi bir görüşme oldu. Timur onun bilgeliğinden etkilendi. 1406'da Kahire'de vefat etti. 74 yıllık bir ömür, maceralarla, düşüncelerle, eserlerle dolu bir ömür. Şimdi gelelim asıl meseleye. İbni Haldun ne söylüyordu da bu kadar önemli? Umran ilmi, toplum bilimi. İbni Haldun, ilmi umran, yani toplum bilimi dediği yeni bir bilim dalı kurdu. Bugün buna sosyoloji diyoruz. Toplumları, medeniyetleri bilimsel yöntemlerle incelemenin ilk sistematik denemesi. Asabiyet teorisi, en ünlü teorisi asabiyet kavramı. Grup dayanışması, kolektif bilinç anlamına geliyor. İbni Haldun'a göre Bedeviler arasındaki güçlü asabiyet onları birleştirir ve güçlü kılar. Bu asabiyetle iktidar kurarlar. Ama şehirli olup lükse alıştıkça asabiyet zayıflar, medeniyet çöker ve döngü yeniden başlar. Bu medeniyetlerin doğuş, yükseliş, olgunluk ve çöküş döngüsünü açıklayan ilk bilimsel teori, ekonomi teorisi. İş bölümünün önemini, arz talebin fiyatları nasıl etkilediğini, vergilerin ekonomiye etkilerini anlattı. 14 yüzyılda, Adam Smith'ten 400 yıl önce, Laffer eğrisinin temellerini atmış, yüksek verginin geliri azalttığını söylemiş. Tarih felsefesi, tarihi Allah'ın iradesinin tezahürü olarak değil, toplumsal, ekonomik, coğrafi faktörlerin sonucu olarak gördü. Bu, İslam dünyasında devrim niteliğinde bir yaklaşımdı. Coğrafyanın etkisi, iklimin, coğrafyanın toplumların karakterini nasıl şekillendirdiğini anlattı. Çevresel determinizmin ilk teorisyenlerinden, mukaddimede bunların hepsi var. 7 cilt, binlerce sayfa.
Tarih kitabına giriş olarak yazılmış ama aslında sosyoloji, siyaset bilimi, ekonomi, antropoloji üzerine bir ansiklopedi. Peki İbn Haldun, İslam dünyası için neden bu kadar önemli? Birincisi, o İslami ilimlerle akli ilimleri birleştiren, sentezleyen bir alimdi. Şeriat bilgisi kadar toplum bilgisine de önem verdi. Bu, İslam düşüncesinde yeni bir açılımdı. İkincisi, eleştirel düşünceyi meşrulaştırdı. Geleneksel rivayetleri sorguladı. Akıl ve gözlemi ön plana çıkardı. Bu, İslam dünyasında rasyonalist geleneğin güçlenmesine katkıda bulundu. Üçüncüsü, İslam medeniyetinin zirve yaptığı bir dönemden sonra düşüş dönemine girerken bu düşüşün nedenlerini sorgulayan ilk düşünürdü. Kendini eleştirme cesareti gösterdi. Dördüncüsü, Batı'nın Rönesans ve aydınlanmada keşfedeceği birçok fikri 400 yıl önce İslam dünyasında ifade etti. Bu, İslam medeniyetinin entelektüel kapasitesinin göstergesidir. Osmanlı'da, İran'ın da, Hint-Moğol İmparatorluğu'nda mukaddime okundu, çalışıldı. Birçok düşünür ondan etkilendi. Ama ne yazık ki takipçileri pek olmadı. İbn Haldun'un açtığı yol, İslam dünyasında tam olarak takip edilmedi. 19. ve 20. yüzyılda batılı sosyologlar İbn Haldun'u keşfettiklerinde şok oldular. Biz sosyolojinin kurucusunun Comte olduğunu sanıyorduk ama bu adam 400 yıl önce aynı şeyleri söylemiş. Bugün İbn Haldun sadece İslam dünyasının değil, tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul ediliyor. UNESCO onun 600. doğum yıl dönümünü kutladı. Dünya çapında enstitüler, araştırma merkezleri onun adını taşıyor. İbn Haldun bize şunu öğretiyor: hakiki ilim dogmayı değil, gerçeği arar. Geleneklere saygı önemli ama körü körüne taklit değil, eleştirel düşünce gerekli. Toplumları anlamak için onları bilimsel yöntemlerle incelemek şart. O, İslam medeniyetinin zirve anlarından birinde yaşadı ama çöküş belirtilerini de gördü. Bize bir uyarı, bir yol haritası bıraktı. İbn Haldun'u okumak sadece tarihe bakmak değil, geleceğe bakmaktır. Çünkü onun söyledikleri bugün hala geçerli. Medeniyetler hala yükseliyor ve çöküyor. Toplumlar hala aynı dinamiklerle hareket ediyor. Belki de en büyük mirası şu: bize düşünmeyi, sorgulamayı, gözlemlemeyi öğretti ve bunların iman ile çelişmediğini, aksine onu derinleştirdiğini gösterdi.